Merhabalar. Adı ve soyadı birleşik olan bir hücreyi ayrı ayrı hücrelere nasıl yapacağımızı formüllerle anlatmak istiyorum. Örneğimiz şu şekilde. Bir hücrede ad soyad isimleri var. Bunu adını buraya, soyadını buraya taşımak istiyorum. Bu işlemi kullanırken sağdan soldan parça al formüllerinden deneme yapacağız. Hangisi uygunsa onu konuşacağız. Önce adıyla başlayalım. Eşittir. Soldan diyorum. Left taba bastım. fx'te hücreyi seçiyorum. Hangi hücreyi değiştireceğim? Bunu kaç karakter? Soldan saymaya başlıyorum. M1, E2, H3, M4, E5, T6. 6'yı seçiyorum. Tamam'a bastım. Mehmet kısmı geldi. Güzel. Çift tıkladığımda bütün hücreye uyguladı. Ancak hücreleri gezdiğimde bir tuhaflık olduğunu görüyorum. Yani tam istediğim olmadı. Sebebi ise şu. Hepsini 6 karakter olarak ayırdı. Bizim istediğimiz bu 6 karakteri her hücre için kendine özgü bir karakter sayısına almak. Bunun için de adı soyadı hücresinde ortak bir karakter var mı ona bakacağız. Adı ve soyadının tam ortasında boşluk karakteri olduğunu görüyorum. Ben bu boşluk karakterini tespit edebilirsem bunu bu formüle uygulayabilirim. Find formülünü ilk hücrede uyguluyorum. Find dedim. Şuradan fx'e basalım. Ekran üzerinden devam edelim. Aramak istediğim değer. Neyi aramak istiyordum? Ben boşlukları bulacaktım. Buraya bir boşluk atıyorum ve aşağı hücreye geçiyorum. Hücreden de bakarsak çift tırnak atadı. Yani boşluğu bul dedik. Nerede bulacağım? Buradaki hücrede bulmak istiyorum dedim. Bu kadar. Tamam'a basıyorum. Bütün tabloya uyguluyorum bunu. Çift tıkladım. Her birinde boşluk karakterini bana bulmuş oldu. Şimdi gelelim buraya. Mehmet karakteri 6 idi. Ama bul 7 oldu. Peki neden? Şöyle ki M1, E2, H3, M4, E5, T6 idi. Boşlukta 7. karakter. Yani her biri birinin bir fazlası. Elif'e bakarsam 1, 2, 3, 4 karakter Elif. Ama bir fazlası 5'i vermiş. Yani her birinde aslında standart bir fazlası. O zaman ben şunu yapabilirim. Buraya 7 derim ve bir fazlası olduğu için eksi 1 diyorum. Bir eksiğini buluyorum. 6 karakteri metnin bittiği yerde 7. karakter boşluğu bir eksiği tam soyadının bitiş alanı oluyor. O yüzden buradaki boşluk karakterinin sayısını buluyorum. Eksi 1 diyorum. Enter'a bastım ve çift tıklıyorum. Bütün hücreye uyguladım. Adı kısmını sorunsuz getirdi. Peki aynısını soyadı için deneyelim. Neden bahsetmiştik? Sağdan left, soldan right ya da parça al mid formülünden üçünden birini deneyecektik. Soldanı denedik ve başarılı olduk. Şimdi sağdan deneyelim. Right diyorum. Bu sefer kaç karakter alacağımızı biliyoruz. Metnimi seçiyorum. Kaç karakter alayım? Buradaki 7'yi seçelim. Tamam dedim. Ve çift tıklayalım. Verimizi inceleyelim nasıl olmuş. Öz parmaksız geliyor 7 karakter. Ama R'de kalmış. T güleç biraz fazla olmuş. Yani bir tutarsızlık var. Bunun problemi şu arkadaşlar. Bul fonksiyonu boşluğu ararken soldan sayarak başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayar. Ancak right formülü sağdan sayarak ilerler. Yani biz şunu demiş olduk böyle. 7 karakteri bulacaksa sağdan 7 karakter. Sağdan sola doğru sayarak. Z1, I2, S3, K4, A5, M6, R7, A8 gibi sağdan saydırıyor bu formül. Ama bul formülü soldan sayıyor. Bu sebeple right formülü soyadını bulmak için uygun değil. Bunu siliyorum. Geriye parça al yani mid formülü kaldı. Mid diyorum. fx'e açalım. Metnimi seçiyorum. Bulunacak metnimi. Metnimi almaya nereden başlayayım diye soruyor. Bul fonksiyonunu tam bu noktada kullanabiliriz. 7. karakterden başla diyebilirim. Kaç karakter alacak? Hepsi farklı olduğu için yüksek bir rakam yazabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Çok yüksek bir metin olmayacağı için en fazla alabileceği karakter kadar bir metni çekeceği için bir problem oluşturmayacaktır. Tamam diyorum ve çift tıklıyorum. Tekrar bakalım formülümüze. Soyadını getirdi. Problem yok gibi. Sadece önünde bir boşluk var. Onu inceleyelim. Neden oldu? Çift tıklayalım bu sefer ekrandan. Ortadan bir karakterden bir değer aldı. Başlayacağı yeri sorduk. Nereden başlıyor? Boşluktan başlıyor. Adını yazarken boşluktan bir gerisine doğru gel ve buradaki karakteri al demiştik ya. Bu sefer soyadında başlayacağı konumdan itibaren boşluktan bir sonrasını al demek için şunu yapıyorum. E6 yani 7'den artı 1 dersem buradaki boşluktan bir sonrası Ö karakterine ulaşmış olacak. Artı 1 diyorum. Şu şekilde. Formülleri çift tıklıyorum, tümle uyguluyorum. Tüm formüllerde soyadını almış oldu. Evet, adı soyadını formüllerle ayırmanın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.